Birinci Dünya Savaşı, piyadelere destek sağlamak için motorlu araçların kullanılmasına vurgu yapan modern zırhlı savaşın başlangıcına tanık oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın en iyi ve en garip 10 askeri arabalarından oluşan bu listede, savaş araçları ve zırhlı araçlar yer almaktadır. Bu garip askeri araçlar, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında tasarlanarak üretilmiştir. 10 numara, Ehrhardt EV4. Ehrhardt EV4, Savaş Bakanlığı tarafından sipariş edilen 3 zırhlı araç prototipinden biriydi. Almanların neredeyse İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar, iç polislik görevleri için kullandıkları, bir tür yüksek ve düz kenarlı zırhlı araç tasarımının ilk örneklerinden biriydi. Yaklaşık 9 ton ağırlığında, 8 veya 9 kişilik mürettebata ek olarak, 3 adete kadar da makineli tüfek silah taşıyordu. Araç, önünde bir motor ve makineli tüfekleri taşımak için kullanılan, görüş yarıkları olan tek ve çift parçalı iskele kapakları ile dolu, devasa simetrik bir gövdesi ile, beceriksiz ve hantal olarak tabir edilen, bir görünüme sahipti. 9 numara, Garford-Putilov zırhlı araç. Garford-Putilov zırhlı araçları, Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'da üretilen zırhlı savaş aracıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen Garford motor trak kamyonlarının şasisi üzerine inşa edildiler. Kullanıcıları tarafından sağlam ve güvenilir bir makine olarak görülse de, Garford-Putilov ciddi şekilde güçsüzdü. Toplam ağırlığı 11 ton olmakla birlikte, yalnızca 30 beygir motor gücüne sahip olan aracın azami hızı, yaklaşık 18-19 kilometreydi. Aynı zamanda çok ağır olması nedeniyle, arazi kabiliyeti çok sınırlıydı. 8 numara, Büssing A5. Büssing A5, Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman İmparatorluğu tarafından üretilen birkaç zırhlı araçtan biridir. Simetrik tasarımı ve büyük boyutları, onu zamanın diğer tasarımlarından ayırmaktaydı. Boyutları gereği 10.250 kilogram ağırlığa sahip olan araç, 4 zamanlı, Otto tipi 6 silindirli, su soğutmalı, 850 devirde 90 beygir güç üreten bir motordan güç almaktaydı. Gücü içi dolu lastiklerle kaplanan 4 tekerleğe de iletildi. Ayrıca araç önde ve arkada birer sürücü olacak şekilde her iki taraftan da yönlendirilebiliyordu. 7 numara, Austin zırhlı araç. İngiliz Mus Austin zırhlı aracı, Birinci Dünya Savaşı'nın en başarılı ve üretken modellerinden biridir. Esas olarak Rusya tarafından kullanılan bu model, Rus hükümeti tarafından tanesi 1150 pound'dan 48 adet sipariş edildiğinden, 29 Eylül 1914'te Austin 1. serisi olarak hizmete kabul edildi. Arka aks, 30 HP motora ve telli tekerleklere sahip bir şasiye dayanıyordu. Bununla birlikte, savaş operasyonları için kauçuk dolgulu sızdırmaz lastikler de taşınıyordu. Ek olarak, sürücü kabininin arkasına, her ikisi de 180 derecelik yanal açıyı kapsayan ve ön ve arkadaki ateşlerini birleştiren, 2 Maxim makineli tüfek kulesi tandem olarak monte edildi. 6 numara, Lanchester 4x2. Birinci Dünya Savaşı modeli ilk olarak Kraliyet Donanma Hava Servisi tarafından, düşman hatlarının çok gerisinde düşürülen pilotları kurtarmak ve RNA'sın gelişmiş üslerini desteklemek için talep edilmişti. O zamanlar Lanchester, Rolls-Royce ile birlikte görev için en güvenilir üreticilerden biriydi. Kamyon yapımında deneyime sahip olduğundan, zırhlı araç için bir kamyon şasisi alındı. 38 beygirlik bir motor yapılmış, fakat 65 beygire kadar çıkabiliyordu. 5 numara, Şefferi zırhlı aracı. Şefferi, fiilen Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından düzenli ordu için inşa edilen ilk zırhlı araç oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda yoğun bir şekilde kullanılan bu aracın, 5,3 ton boş, 4x4 direksiyon, 8,5 metre dönüş yarıçapı, metalik tekerlekler üzerinde lastik bantlar, 4 adet 30 kalibrelik Benetümercier makineli tüfek ve 2 yedekte silahlanmış, 2,5 metre yüksekliğiyle göz korkutucuydu.
Her biri, -10 ila +80 derecelik bir yükseklikte, biri ana savaş kompartımanının çatısında ve diğeri de arka aksın üzerine yerleştirilmiş bir kompartımanda olmak üzere, merkez hattına yerleştirilmiş, tamamen dönen taretlerden ateş edebilmekteydi. 4 numara, Cherin Girardot Voigt modeli. 1902 yılı, üretilen ilk zırhlı araçların ortaya çıktığı yıl olarak görülmektedir. Zırhlı aracın tasarımı oldukça basitti. Temel olarak, iki arka koltuğun yerini küvet benzeri bir dairesel zırhlı konstrüksiyona bırakan, 15 HP'lik 4 koltuklu normal bir binek otomobiliydi. Bu ince zırhlı kuşatmanın ortasına, makineli tüfeğin monte edildiği bir kaide yerleştirildi. Sürücü ve yolcu, zırhlı teknenin önüne korumasız oturdu. Bu nedenle, yanlardan ve önden gelen düşman ateşine karşı çok savunmasızdı. 3 numara, Davidson Automobile Bateri Zırhlı Araç. Davidson Automobile Bateri Zırhlı Aracı, Davidson Duryelafette'nin bir evrimiydi, fakat buhar gücüne sahipti. Royal Page Davidson ve Highland Park'taki Northwestern Askeri ve Donanma Akademisi öğrencileri tarafından inşa edildi. Davidson bu aracı 1901'de tasarladığında, araba aküsünün ön zırhlı buhar öneratörü, 6 beygir gücündeki 3 silindiri, Durya Motor Wagon Company buhar motoruna bağlıydı. Sürücüyü korumak için ön kurşun geçirmez kalkan çıkarılabilmekteydi. Ayrıca, makineli tüfeğin etrafındaki metal kalkanda, dikey bir açıklık vardı. Araçta bulunan makineli tüfekler, dakikada 480 atış yapabiliyor, 180 derece dönebiliyor ve 2000 yarda menzile sahipti. 2 numara, Sims motorlu savaş arabası. Sims motorlu savaş arabası, İngiliz makine mühendisi, iş adamı, üretken mucit ve motor endüstrisinin öncüsü, Frederick Richard Sims tarafından tasarlanan, şimdiye kadar yapılmış ilk zırhlı araçtı. Araç 6 mm kalınlığında Vickers zırhına sahip, 4 silindirli 3,3 litrelik 16 beygir gücündeki Kensington Daimler motorla, saatte yaklaşık 14,5 km maksimum hız sağlıyordu. Tam teçhizatlı aracın toplam uzunluğu 8,5 metre, genişliği 2,4 metre, her iki ucunda bir tokmak, 2 taret ve 2 top vardı. Ayrıca, 4 kişilik bir ekibe göre tasarlanmıştır. 1 numara, zırhlı 4 tekerlekli bisiklet. Quadricycle, şimdiye kadar yapılmış ilk silahlı ve benzinli motorlu araçtı. 1898'de İngiliz mucit Frederick Richard Sims tarafından tasarlandı ve inşa edildi. Aracı, 4 tekerlekli bisikletin ön tekerlek çubuğuna, bir Maxim makineli tüfek monte ederek yaptı. Ayrıca sürücünün korunması için arabanın önüne demir bir kalkan da koydu. Sürücü aynı zamanda makineli tüfeğin de kontrolünü sağlamaktaydı. Şasi pedallara sahip olmasına rağmen, arka tekerlekleri bir zincir aracılığıyla tahrik edebilen, 1,5 beygirlik küçük bir benzinli motorla, 29 km hızda, 193 km menzil için yeterli yakıt tankına sahipti.